Gerçek mutluluk nedir? Kendi tercihlerinizle yaşamak. Osho. Bir isyankarın niteliği çok boyutludur. İlki, isyankar kendi varoluşu dışında hiçbir şeye inanmaz. Onun gerçeği yalnızca kendi gerçeğidir. Hiçbir peygamber, hiçbir mesih, hiçbir kurtarıcı, hiçbir kutsal metin, hiçbir eski gelenek ona gerçeği veremez. Gerçeklerden söz edebilirler, gerçek hakkında kuru gürültü yapabilirler ama gerçeği bilmek, gerçeği bilmemektir. Hakkında demek dolaylarında demektir. Gerçek hakkında bilmek sürekli dolaylarında dolaşmak demektir. Ama dolaylarında dolaşarak asla merkeze ulaşmazsın. İsyankarın bilinç sistemi yoktur. Deist veya ateist, Hindu veya Hristiyan, o bir arayışçıdır. Ama burada anlaşılması gereken çok önemli bir nokta vardır. O da isyankarın bir egoist olmadığıdır. Egoist de hiçbir kiliseye, hiçbir ideolojiye, hiçbir inanç sistemine ait olmak istemez. Ama onun ait olmama sebebi isyankarın sebebinden tamamen farklıdır. O ait olmak istemez. Çünkü kendini çok fazla düşünür. O bir egoisttir. O sadece yalnız kalabilir. İsyankar bir egoist değildir. O tamamen masumdur. Onun inançsızlığı küstah bir tutum değil, mütevazi bir yaklaşımdır. O sadece şunu der: ben kendi gerçeğimi bulmadıkça tüm ödünç gerçekler bana yüktür. Benim yükümü hafifletmezler. Bilgili olabilirim belki ama hiçbir şeyi kendi benliğimle bilemem. Herhangi bir deneyime bizzat tanık olamam. İsyankar hiçbir kiliseye, hiçbir kuruma ait değildir. Çünkü taklitçi olmak istemez. Önyargısız araştırabilmek için önceden edinilmiş herhangi bir fikir olmaksızın açık kalabilmek için saf ve temiz kalmak ister. Ama onun tüm yaklaşımı mütevazi bir birey yaklaşımıdır. Bir isyankar kendi bağımsızlığına saygı duyar, diğer her insanın bağımsızlığına da öyle. Kendi kutsallığına saygı duyar, tüm evrenin kutsallığına da. Tüm evren onun tapınağıdır. O insan eliyle üretilen küçük tapınakları bu yüzden terk etmiştir. Tüm evren onun kutsal kitabıdır. İnsan eliyle yazılan diğer tüm kutsal kitapları bu yüzden terk etmiştir. Ama bu küstahlıktan değil, mütevazi bir arayıştan ibarettir. Bir isyankar bir çocuk kadar masumdur. İkinci boyut artık süre gelmeyen geçmişte yaşamak değildir. Henüz gelmeyen gelecekte yaşamak da değildir. İkinci boyut bir insanın olabildiğince temkinli ve bilinçli bir şekilde mevcut anda yaşamasıdır. Diğer bir deyişle anda bilinçli yaşamaktır. Normalde bizler uyur gezerler gibi yaşarız. İsyankar bir farkındalık hayatı sürdürmeye çalışırız. Farkındalık onun dinidir. Farkındalık onun felsefesidir. Farkındalık onun yaşam biçimidir. Üçüncü boyut, isyankarın başkaları üzerinde hakimiyet kurmakla ilgilenmemesidir. Güç arzusu yoktur. Çünkü bu dünyadaki en çirkin şeydir. Güç arzusu insanlığı yok etti ve daha yaratıcı, daha güzel, daha sağlıklı, daha bütün olmasına izin verdi. Ve en nihayetinde çatışmalara, rekabete, kıskançlıklara ve sonunda savaşlara yol açan şey de bu güç arzusudur. Güç arzusu tüm savaşların temelidir. İnsanlık tarihine bakarsan tamamı savaşlardan, insanın insanı öldürdüğü savaşlardan ibarettir. Sebepler değişti belki ama cinayetler devam ediyor. Sebeplerse yalnızca mazerettir. İşin aslı insanın öldürmekten haz almasıdır. Aesop'un fabıllarından birinde ve bunlar dünyanın en güzel fabıllarıdır, çok basit ve çok önemlidirler. Küçük bir koyun bir derenin kristal berraklığındaki suyundan su içmektedir. Kocaman bir aslan gelir ve doğal olarak koyunla ilgilenmeye başlar. Kahvaltı saatidir ama aslanın bir mazeret bulması gerekir. Bunun üzerine koyuna şöyle der: "Dereyi kirletiyorsun, benim ormanın kralı olduğumun farkında değil misin?" Zavallı koyun yanıtlar: "Biliyorum ama majesteleri, deri size doğru akmıyor. Ben sizin aşağınızda duruyorum ve su içerek deriyi kirletsem dahi su aşağı doğru akıyor, size doğru değil. Suyu siz kirletiyorsunuz ve ben o kirli suyu içiyorum. Bu yüzden mantığınızda hata var." Aslan koyunun demek istediğini anlar ve çok öfkelenir. "Senin büyüklerine saygın yok, ne cüretle benimle tartışıyorsun?" Koyun yanıtlar: "Tartışmadım, yalnızca bir gerçeği ifade ettim. Derinin bana doğru aktığını siz de görebilirsiniz." Aslan bir süre sessiz kalır ve sonra yanıtlar:
Şimdi hatırladım. Sen çok kültürsüz, eğitimsiz bir aileden geliyorsun. Baban dün bana saygısızlık yaptı. Koyun yanıtlar. Bir başkası yapmış olmalı. Çünkü benim babam öleli 3 ay oldu ve babamın sizin karnınızda olduğunu bilmelisiniz. O artık hayatta değil, onu öğle yemeğinde yediniz. Size nasıl saygısızlık yapabilir? Öldü. Bu kadarı çok fazladır. Aslan yerinden sıçrar ve koyunu yakalar. Sende hiç ahlak yok, terbiye yok, nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun der. Koyun, gerçek şu ki kahvaltı vakti geldi. Siz beni yiyin en iyisi, mazeret bulmanıza gerek yok der. Böyle basit hikayelerle Aesop mucizeler yaratır. İnsanlar hakkında da çok şeyler söyler. Bir isyankar hayatını anda yaşar, farkındalıkla ve ne ölü ne de diri, diğer canlılar üzerinde hakimiyet kurma arzusu olmadan yaşar. Güç arzusu yoktur. O ruhun bilim insanıdır. Bu da 4. boyuttur. Nasıl bilim kuşkuyu, şüpheciliği ve araştırmayı kullanırsa, isyankar da içsel subjektifliği için aynı şeyleri kullanır. Ama kuşkuyu lanetlemez, şüpheciliği lanetlemez, itaatsizliği lanetlemez, gerçekliğe inançsız bir yaklaşımı lanetlemez. Kendi benliğine bilimsel bir zihinle girer. Onun dini batıl değildir, bilimseldir. Onun dini bir tanrı arayışı değildir. Çünkü tanrı ile başlamak bir inancı hali hazırda kabul ettiğin anlamına gelir ve eğer bir inancı kabul ettiysen arayışın daha en başından kontamine olmuştur. İsyankar içsel dünyasına gözleri açık, ne aradığına dair herhangi bir fikre sahip olmadan girer. Zekasını parlatmayı sürdürür, sessizlikleri derinleşir, meditasyonu enginleşir. Böylece içinde saklı olan ne varsa gözler önüne serilir. Ama ne aradığına dair önceden edinilmiş herhangi bir fikri yoktur. O özünde agnostiktir. Bu sözcük unutulmamalıdır çünkü bu onun en temel niteliklerinden birini ifade eder. Tanrı'ya inanan deistler vardır. Tanrı'ya inanmayan ateistler vardır ve bir de henüz bilmiyoruz, araştırıp göreceğiz, benliğimizin her bir köşesine bakmadan herhangi bir şey söyleyemeyiz diyen agnostikler vardır. O bilmiyorum ile başlar. Bu yüzden küçük bir çocuk gibi masum olduğunu söylüyorum. 2 çocuk evden kaçmayı düşünüyordu. Ama babamlar yakalarsa bizi döverler dedi biri. O zaman biz de onları döveriz dedi diğeri. Ama bunu yapamayız. İncil bize anne ve babamızı onurlandırmamızı söylüyor dedi ilk çocuk. Doğru, o zaman sen benim babamı döv, ben de seninkini dedi diğeri. Hiçbir zorluk olmaksızın bu kadar masum ve basit bir çözüm işte. İsyankar çocuksu bir masumiyet yaşar ve masumiyet en gizemli fenomendir. Yaşamın tüm sırlarının kapılarını aralar. Yalnızca isyankar bir insan gerçek anlamda devrimcidir ve gerçek anlamda dindardır. O organize inançlar yaratmaz, müritler yaratmaz, din meskenleri yaratmaz. Ama isyankarların birlikte yol almaları mümkündür. Birlikte olmaktan, birlikte dans etmekten, birlikte şarkı söylemekten, birlikte ağlamaktan ve gülmekten, varoluşun yoğunluğunu ve yaşamın ebediyetini birlikte hissetmekten keyif alabilirler. Herhangi birinin bireyselliğini teslim etmeden bir birlikteliğe karışabilirler. Aksine isyankarların birlikteliği herkesin bireyselliğine tazelik katar, herkesin bireyselliğini besler, herkesin bireyselliğine haysiyet ve saygı katar. Geçmişe elveda demek. İsyankar geçmişe elveda der. Bu sabit bir süreçtir. Bu yüzden bir isyankar olmak sürekli isyan içinde olmaktır. Çünkü her an geçmiş olur, her gün geçmiş olacaktır. Geçmişi mezara gömdüğünü düşünme, sen her an geçmişten geçersin. Dolayısıyla isyankar yeni bir sanat öğrenmek zorundadır. Gelecek her yeni anda özgürce yaşayabilmek için geçen her anda ölme sanatı. Gerçek isyan nedir? Ve isyankar bir insan için tepki ve eylem arasındaki fark nedir? Anlaşılması gereken ilk şey isyan ve devrim arasındaki farktır. Devrim toplumu zorla, şiddet yoluyla değiştirmek için organize bir gayrettir. Ama sıkıntı şu ki sen toplumu şiddet yoluyla değiştiremezsin. Çünkü toplumun can damarıdır şiddet. Bu yüzden tüm devrimler başarısız olmuştur ve herhangi bir devrimin başarıya ulaşma şansı da yoktur. İsyan bireyseldir, pasiftir, barışçıldır. İsyan sevgiden doğar. İsyan hiçbir şeye karşı değil, bir şeyden yanadır. Devrim bir şeye karşıdır ama bir şeyden yana değildir.
Devrim hep karşı olmaktır. Tüm bu kargaşanın neden çıktığını dahi unutur. Devrim öfkedir ama öfke dahi bir toplum yaratamaz. İsyan topluma karşı değildir. Yeni bir insandan, yeni bir insanlıktan yanadır. Devrim geçmişle kavga etmektir. İsyan gelecek için meditasyon yapmaktır. İsyanı sevgiden, sessizlikten, anlayıştan, merhametten, bir insanı kutsal yapan tüm niteliklerden doğduğunu söyledim. Devrim bir insanı tekrar hayvan yapan tüm niteliklere dayanır. İsyan bireysel olduğundan herhangi bir mücadeleye, herhangi bir kavgaya gerek yoktur. Toplum bir bireyin diğerlerinden farklı olması karşısında rahatsızlık duymaz. Ama meditasyon yapan, seven, yeni bir gün doğumu bekleyen insanlar yeni bir toplum olasılığı yaratabilir. Onların mevcudiyeti bile başkalarını dönüştürmek için yeterli olacaktır. Onların sevgisi çuvallayamaz, sevgi asla çuvallamaz. Onların anlayışı, zekası, merhameti zafere ulaşmak zorundadır. Ama isyan denenmedi. Devrim çok daha kolay görünür çünkü böylesine büyük bir topluma karşı büyük bir organizasyona ihtiyacın vardır. Ama organize olduğun an aynı topluma dönüşürsün. Karşı çıktığın şeyin bir yansıması olursun. Bir aynanın karşısında durursun. Aynadaki yansıma senin yansımandır. Her ne kadar senin zıttında olsa. Yalnızca muhalif olmak senin gerçekten farklı olduğun anlamına gelmez. Yöntemler aynıdır. Eski toplum şiddete dayanır, devrimlerde. Eski toplum insanları köleleştirmeye dayanır, devrimlerde. Eski toplum inançlara dayanır, devrimlerde. İncil'e ya da Das Kapital'e inanıyor olman hiçbir şeyi değiştirmez. Ve şunu hatırlatmak çok önemlidir. Eğer devrimler kazanacaksa eski toplumdan daha vahşi, daha kurnaz, daha zeki, daha politik, daha acımasız olmalıdırlar. Aksi takdirde kazanmaları mümkün değildir. O yüzden aslında devrim adı altında daha fazla şiddet başarılı olur. Daha fazla acımasızlık başarılı olur. Devrim partisi daha fazla kölelik, daha fazla itaatkarlık şart koşar. Bunu tüm devrimlerde görebilirsin. İsyan spiritüel bir fenomendir. Bu anlamda topluma karşı değildir. İsyan sadece bu toplumun ölü olduğunu, bu toplumun yeni bir insan yaratabilecek kapasitede olmadığını, tükendiğini, neredeyse küresel bir intiharın eşiğinde olduğunu gösteren zekadır. Toplumun merhamete ihtiyacı vardır. Öfkeye ihtiyacı yoktur. İsyankar yalnızca tek bir şey yapabilir. Organize olmaz çünkü organize olduğun an toplumun uzun zamandır kullandığı aynı dili, aynı kalıpları, aynı yapıları kullanman ve izlemen gerekir. Eski bir Çin sözü vardır. Kötü bir dosta sahip olmak, kötü bir düşmana sahip olmak kadar kötü değildir. Gözüne tuhaf görünebilir ama içinde engin bir anlam saklıdır. Çünkü bir düşmanın varsa onunla mücadele etmek için er ya da geç onun taktik ve stratejilerini uygulaman gerekir. Bunun başka yolu yoktur. Zafere ulaşmak istiyorsan onun yöntemlerinde ondan bir adım ileride olman gerekir. Bu yüzden ben her zaman şunu söylerim. Dostlarını seçerken çok temkinli olman gerekmez ama düşmanlarını çok dikkatli seçmen gerekir. Çünkü onlar senin karakterini değiştirirler. İsyankarın düşmanı yoktur. Onun yalnızca eskinin bittiğine dair bir vizyonu vardır. Bu savaşılacak bir şey değildir. O kendi başına ölmektedir. Onunla savaşmak ona hayat vermektir. Görmezden gel. O zaten ölüm döşeğindedir. Kendiliğinden ölecektir. Savaşarak ona enerji verme. İsyankar yalnızca tek bir şey yapabilir. Kendini yeni insana dönüştürebilir, kendi vizyonu olabilir. Vizyonun bir hayal olmadığının tek ispatı budur. İsyankar vizyonunu gerçekliğe dönüştürmeye başlar. Ben sizlerden isyankar olmanızı istiyorum. Bu yüzden organizasyona inanmıyorum. Sizden başka bir dine, başka bir ideolojiye inanmanızı istemiyorum. Çünkü bu eski kalıpların tekrarından başka bir şey olmaz. Herhangi bir koşul ya da bağ olmadan yalnızca dostlukla bir arada olabilirsiniz. Üzerinizde hakimiyet kuran bir ideoloji olmadan yalnızca saf sevgiyle. Çünkü sizler aynı yoldasınız, kendinizi keşfediyor, yeni bir insan vizyonunun bir gerçeklik olup olmayacağını öğreniyorsunuz. Birbirinize yardım edebilir, birbirinizi destekleyebilir, birbirinizi teşvik edebilirsiniz. Teşvikin gerekli olduğu anlar vardır. Çünkü değişmek, bütünüyle değişmek kolay bir iş değildir. Çoğu zaman zihin eski kalıplarına, eski alışkanlıklarına teslim olur. Bu yüzden komün oluşturun. Komün alternatif bir toplum değildir.
bir diğer organizasyon değildir, tamamen yeni bir şeydir. Her biri kendi üzerinde çalışan insanların sevgi dolu birlikteliğidir. Ama her biri kendi üzerinde çalışan 5000 insan müthiş bir teşvik atmosferi yaratır. Yalnız değilsin. Ve eğer 5000 insan deniyorsa umut vardır. Önünde insanlar görebilirsin, arkanda insanlar görebilirsin, her basamakta insanlar görürsün. Bu tıpkı senin gibi insanların yolu hazırladığını, kendilerini değiştirdiklerini gösterir. Korkak olmamak ve eski alışkanlıklara yenik düşmemek senin için bireysel bir mücadeleye dönüşür. Eski alışkanlıklara yenik düşemezsin çünkü 5000 insan seni izlemektedir ve sana dair çok iyimser görüşleri vardır. Senin için büyük umutları vardır. Onlar gün doğumunun çok uzakta olmadığını görürler. Evet, şimdi çok karanlık ama ışığı bulmak için geri dönmene gerek yok. Işığı bulmak için ilerlemek zorundasın. Gece ne kadar karanlıksa sabah o kadar yakındır ve sabaha çok az insan ulaştı. Güneş ışıklarını onların gözlerinde görebilirsin. Benliklerinde açan çiçekleri görebilirsin. Yaydıkları kokuları duyabilirsin. Dolayısıyla bu yalnızca biraz daha sabır, biraz daha cesaret meselesidir. Ama isyan bireysel kalır. İsyankarlar birlikte yaşayabilirler. Uyanışın kolaylaştığı bir atmosfer, bir ortam, bir Buda alanı yaratabilirler. Ama organize değildirler. Herhangi bir inanca bağlı değildirler. Onlar özgür bireylerdir. Kendi özgür tercihleriyle gün doğumunu arayan diğer özgürlere katılmışlardır. Bana soruyorsun, isyankar bir insan için tepki ve eylem arasındaki fark nedir diye. İsyankar insanın tepkisi yoktur, yalnızca eylemi vardır. Devrimcinin yalnızca tepkisi vardır, hiçbir adım atmaz, aradaki fark önemlidir. Daha birkaç gün önce Amerika Ateistler Birliği Başkanı olan yaşlı bir kadından bir mektup aldım. Tüm dünyadaki en yaşlı ateist olmalı çünkü Hindistan Gore'de onun öğrencisi olan bir adam tanıyordum ve o adam bile yaşlıydı. Bu kadın pek çok ülkede ateistler için dernekler açtı. Bir televizyon programında Tanrı olmadığına dair sözlerimi dinlemiş olmalı ki çok mutluydu. Mektupta şöyle diyordu: "Sen kesinlikle cesur bir adamsın. Çok yaşlı olsam da gelmek ve seni görmek, seninle tanışmak, konuşmak isterdim." Sekreterime ona bir mektup yazmasını, onu ağırlamaktan keyif duyacağıma ama benim bir ateist olmadığımı anlaması gerektiğini de eklemesini istedim. Sırf Tanrı olmadığını beyan ettim diye buraya benim bir ateist olduğumu düşünerek geliyorsa o zaman hayal kırıklığına uğrayacak. Açıkça belirtmekte fayda var. Benim için ateizm bir reaksiyondur. Hatta teizme bir reaksiyondur. Tanrı'ya inanan milyonlarca insan var. Bazı insanlar buna tepki verir ve Tanrı'ya inanmamaya başlarlar. Bu bir tepkidir. Bunu çok basit yöntemle kolaylıkla test edebilirsin. Tüm deistler ortadan kaybolsa, dünyada teizm olmasa ateistler var olabilir mi? Onlar ikincildir, yalnızca bir tepkidir. Dinler ve Tanrı'nın var olduğunu söyleyen kimse olmadığında Tanrı'ya inanmamanın ne anlamı kalır? Budala gibi görünürsün. Teizmin ölümüyle ateizm de otomatik olarak ölür. Bu da ateizmin kendi içinde bir gerçeklik değil, yalnızca bir gölge olduğu anlamına gelir. Tepki yalnızca bir gölgedir. Ben Tanrı'nın olmadığını söylediğimde Tanrı'ya inanmadığımı söylemiyorum. İnanmamak için bile Tanrı olmak zorundadır. İnanmak veya inanmamak bu sizin seçtiğiniz yaklaşımdır ama her ikisi için de Tanrı gerekir. Deistlere Tanrı gerekir, ateistlere Tanrı gerekir. Ben sadece Tanrı'nın olmadığını, hiçbir zaman var olmadığını söylüyorum. Tüm deistler ve tüm ateistler yanılıyor. İnananlar da yanılıyor, inanmayanlar da. Bu yaşlı kadının geleceğini sanmıyorum. Gelmesini çok isterdim. Çünkü tüm hayatı boyunca ne deist ne de ateist olan bir insanla tanışmamış olabilir. Ama Tanrı olmadığından herhangi birine olmanın bir amacı yoktur. Ben bunun aptallık olduğunu düşünüyorum. Eğer Tanrı yoksa o zaman bir insan dünyanın dört bir yanında ateist dernekleri açarak tüm hayatını boşa harcamış demektir. Bu boşa giden bir ömürdür. Tanrı yoksa neden zahmet edesin ki? Ama hayır, bu onun yaşamı olmuştur. Ama yalnızca inkar etmek, yalnızca inanmamak kimseyi kutsamaz. Benim Tanrı olmadığı yönündeki ifadem bir eylemdir, bir tepki değil. Kimseye saygısızlık etmiyor, yalnızca kendi deneyimimi anlatıyorum. Tanrı'yı kendi içimde çok aradım ama bulamadım. Bulduğum şey tanrısallıktı. Ebedi bilinci buldum. Ölümsüzlüğü buldum. Ebedi ışığı buldum ama Tanrı yoktu.
Ben bu kadının içe bakmayı aklından bile geçirdiğini sanmıyorum. O sadece deistlerle savaşıyor. O deistler aptal, sen onlarla savaştığında sen de aptal olacaksın. Tepki seni tepki verdiğin şeylerden bir adım daha öteye taşıyamaz. Devrimci tepkiseldir, topluma karşıdır, ekonomik yapıya karşıdır, politik yollara karşıdır. O öyle çok şeye karşıdır ki tüm hayatı negatiftir. Her şey şuna karşı olmaya, buna karşı olmaya, binlerce şeye karşı olmaya bağlıdır. Devrimcinin hayatında sayısız hayır vardır ama binlerce hayırla kutsanmış mesut bir hayat yaşayamazsın. Tek bir evet binlerce hayırdan daha güçlüdür. Hayır boştur. Hayır senin öfkeni, şiddetini, yıkıcılığını gösterir ama yaşama ve varoluşa katkı sağlayabileceğin yaratıcı bir şeylerin olduğunu göstermez. Eylem herhangi bir şeyle ilişkili olmayan bir şeydir. Kendi sessizliğinden, kendi spontaneliğinden çıkmak demektir. İsyankar tepki nedir bilmez, eylem bilir, eylem evet demektir. İsyankar yaratır, kendine hayat verir, yeni bir insan olur, yeni bir çağ başlatır. Kendini tüm olasılıklara açar, kendini bilinmeyen boyutları keşfetme izni verir. Hiç kimseye karşı değildir, bu yalnızca büyümedir, tıpkı büyüyen bir gül gibi. Güllerin taşlara karşı büyüdüğünü mü düşünüyorsun? Güllerin herhangi bir şeye karşı büyüdüğünü mü düşünüyorsun? Güller büyür ama bir tepki olarak değil, büyümek doğası olduğu için. Çiçek açmak potansiyelini spiritüelliğe ulaştırmak için büyür. Bu bir gerçekleştirme sürecidir. Eylem gerçekleştirme süreci demektir. Tepki sadece nefret, öfke, kıskançlık, şiddet, yıkıcılıktır. Değerli olan nitelikler bunlar değildir. Dolayısıyla benim vizyonumda devrimcinin hiçbir değeri yoktur. İsyankar değerlidir ve görebilirsin. Sokrates bir devrimci değil, bir isyankardır. Gautam Buda bir devrimci değil, bir isyankardır. Heraklus bir devrimci değil, bir isyankardır. Ve bunlar insanlığın ulaştığı zirvelerdir. Devrimler karşı çıktıkları şeylerle aynı zemindedir. Onlarla savaşmak için aynı zeminde olmak zorundadırlar. İsyankar kimseyle savaşmaz. İsyankar kendi kaderinde büyüyebilmek için kendini özgürleştirir. İsyankarın bir güzelliği vardır. Devrimci politiktir, toplumsal suçludur. İsyankar kutsal olan tek insandır. Ama isyanı organize etmeye başladığın an karakterini değiştirirsin. Devrim olur. Artık aynı şey değildir. İşte bu yüzden sürekli tekrar etmek zorundayım. Organize olma eğilimi çok derinlerde yer etmiştir. Çünkü milyonlarca yıllıktır ve yalnız olmak cesaret ister. Yalnız olmak. Ama sen yalnız olmaya çalışan insanlarla birlikte olabilirsin. Sizin birlikteliğiniz yalnızca iki gezginin dostluğudur. Hiçbir koşul olmaz. Bu seni bir Hristiyan, bir Hindu, bir Budist yapmaz. Sen kendin kalırsın, o da kendi kalır. Bu Sanyasinlerden beklenen tek saygıdır. Bir başkasının haysiyetini yok etme. O kişi varoluşta en az senin kadar değerlidir. Fikirlerini bir başkasına dayatmana gerek yok. Sen kimsin? Fikirlerini başkalarına dayatmak için hangi otoriteye sahipsin? Paylaşabilirsin, anlatabilirsin, yüreğini açabilirsin. Ve eğer karşı tarafın içine siner ve onu seçerse bu onun kararıdır, senin dayatman değil. Devrimciler fikirlerini başkalarına dayatmaya çalışırlar. Eski dinlerin yaptığı şeyin aynısını yaparlar. Bu yüzden ben komünizmi dinlerden biri olarak görürüm. Hiçbir fark yoktur. Komünizmin Tanrı'ya inanmıyor olması hiçbir şey değiştirmez. Çünkü Tanrı'ya inanmayan daha pek çok eski din vardır. Budizm Tanrı'ya inanmaz, Jainizm Tanrı'ya inanmaz. O yüzden bu sorun değildir. Bir din sizin başkalarına dayatmaya çalıştığınız bir şeydir. İnsanları dönüştürme çabasıdır. Her daim misyonerliktir. Bir isyankar asla bir misyoner değildir. O her zaman bir dosttur. Seni en içsel benliğine davet edebilir ve eğer kendine uygun, faydalı, seni besleyecek, arayışını kolaylaştıracak bir şey görürsen onu seçebilirsin. Ama tamamen kendi özgür iradenle. Kimse seni dönüştürmez. Komünde işler böyle yürümelidir. Ben sana ne söylersem söyleyeyim inanman gerekmez. Yalnızca karar verebilmek için kulak vermen gerekir. Kararı sen vermelisin. Ve eğer sana uygunsa, aniden yüreğinde hissedersen, o zaman sorumluluk benden çıkar. O his senin yüreğindedir. Ama uymazsa sana duyduğum sevgi değişmez. Çünkü sevgim seni dönüştürmeme bağlı değildir. Her birey eşsiz olmak zorundadır.
Bu insan olmanın ön koşuludur. Eşsiz olmak. Tüm dinler, tüm siyasi ideolojiler hepsi bu ayrıcalığı yok etmeye çalıştı. Ben senin ayrıcalığını teşvik etmek istiyorum. Hiçbir koşulda senin bireyselliğine müdahale edilmemeli. Senin özgürlüğün mutlaktır ve en yüce değeri taşır. İsyankarlığın bir ifadesi olarak şiddet hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Şiddet asla isyankar bir ruhun bir parçası olamaz. Çünkü şiddet insanlığın tüm geçmişidir ve isyankar yoluna geçmişle devam etmek istemez. Şiddet 1000 yıldır bir yaşam tarzı oldu. Doğrudan veya dolaylı olarak şiddet altında yaşadık. Ordularımız, polislerimiz, hapishanelerimiz, yargıçlarımız, savaşlarımız, sözüm ona büyük dinlerimiz hepsi şiddet içinde yaşandı. Ve şiddet özüne indirgendiğinde yaşama karşı hürmetsizdir. Benim için dindar insan, dindar bilinç yaşamın kendisine dair derin bir hürmetten başka bir şey değildir. Çünkü yaşamdan öte Tanrı yoktur. Bilinçten öte cennet yoktur. Şiddet hem bir yaşam hem de bir bilinç ihlalidir, yıkıcıdır. İsyankar bir yaratıcıdır. Onun tüm felsefesi yaratıcılık üzerine kuruludur. Bizler çok uzun zamandır yıkıcılıkla yaşıyoruz ve ne başardık? Bu yüzden isyan ve tepki arasındaki farkı vurguladım. Bu yüzden isyankar ve devrimci arasındaki farka dikkat çektim. Tepkisel insan en alt kategoridir. O asla kendini geçmişten soyutlayamaz. Geçmiş onun odak noktasıdır. Geçmişe tepki verir ama geçmişin ister yanında ol, ister karşısında. O senin referansındır, senin bağlamındır. Devrimci tepkiselden bir basamak daha yukarıdadır. O yalnızca tepki vermez, aynı zamanda geleceğe dair hayaller kurar. Onun ütopyaları vardır ama konu şiddet olduğunda devrimci çağlar boyunca yanlış yollardan doğru neticelere ulaşabildiğini düşünmüştür. Ben bu düşünceye itiraz ediyorum. Doğru neticelere ancak doğru yollardan ulaşılabilir. Şiddet yoluyla barışçıl, sakin, sevgi dolu bir insanlığa ulaşamazsın. Şiddet köklerinde olacaktır, tüm altyapını zehirleyecektir. İsyankar sırf ihtiyaçtan şiddetten uzak olmak zorundadır. Şiddetten uzak olmadığı takdirde barışçıl, savaşsız, sınıfsız bir insanlığın aracı olamaz. Eğer sen şiddet tohumları ekersen çiçeklerin şiddetten etkilenmemelerini bekleyemez ve umamazsın. O çiçekler ektiğin tohumlardan çıkar. O yüzden her şiddet devrimi yeni bir şiddet toplumu, yeni bir şiddet kültürü yaratmıştır. Hala ordulara, hala nükleer silahlara ihtiyacımız olduğunu görmek tam bir utanç kaynağıdır. Hala polislere, mahkemelere, hapishanelere ihtiyacımız olduğunu görmek haysiyetsizliktir. Daha iyi bir insanlık, daha bilinçli bir insan, benliğimizi kuşatan ve kirleten tüm bu saçmalıklardan kurtulacaktır. İsyankar gönülsüz olamaz, seçici olamaz, geçmişten birkaç şey seçip diğer birkaç şeyi geride bırakamaz. Geçmiş bir bütün olarak tamamen inkar edilmelidir. Ancak o zaman insanlıktaki barbarlıktan, acımasızlıktan, şiddetten, yaşama ve varoluşa karşı derinlerde yer etmiş saygısızlıktan kurtulabiliriz. Benim yaklaşımım bir yaşama hürmet yaklaşımıdır. İsyankar ölmeye hazır olacaktır elbet ama öldürmeye hazır olmayacaktır. Bir dava için ölmek bir insanın gururudur. Ancak o dava ne kadar büyük olursa olsun birini öldürmek hayvansıdır. Öldürerek her şeyi berbat edersin ve düşünürsen isyankar tüm dünyaya karşı tek bir bireydir. Şiddete yönelmeyi seçerse ezilir, yok olur. Düşman geçmiş çok daha fazla şiddet içerir. İsyankar sevgiye güvenmek zorundadır. Ruhun meditatif ruhuna güvenmek zorundadır. Ölümsüzlüğünün farkında olmak zorundadır. Çarmıha bile gerilse dokunulmaz olduğunu bilmelidir. Ben burada yalnızca siyasi isyandan söz etmiyorum. Bireysel isyanı anlatıyorum. Yalnızca siyasi varlığı değil, spiritüel bir fenomeni. Ve hiçbir spiritüellik şiddeti bir amaca giden bir araç olarak kabul edemez. Benim isyankarlığım, benim isyankar vizyonum açısından bakıldığında şiddet söz konusu dahi olamaz. İsyankar yok edemez, yeterince yok ettik. İsyankar öldüremez, yeterince öldürdük. Artık bu aptalca yaşam biçimine son vermenin zamanı geldi. Bu karanlıktan çıkıp ışığa ulaşmalıyız. Bu senin hayatına bile mal olsa kesinlikle böyle olmalıdır. Çünkü benim isyankarım özünde bir meditatör olacaktır. Ben isyankarımı meditasyonsuz düşünemiyorum, bu onun özüdür. Ve bir kez ölümsüz olduğunu anladığında kim korkar ki öldürülmekten?
Ve eğer milyonlarca meditatör göğüslerine eski ve demode geçmişin silahlarına germeye hazırsa bir olasılık vardır. Belki bu ellerinde bu yıkıcı silahları tutan insanların yüreklerinde de bir değişim yaratabilir. İsyan böyle geniş kapsamlı bir şekilde denenmedi. Yalnızca meditasyon yapan, sessizliği ve barışı seven ve şiddeti yaratan tüm ayrımcılıkları ortadan kaldıran milyonlarca insanın gayretiyle bu gezegendeki insanı ve yaşamı kurtarabilecek alanı, uçurumu, devamsızlığı yaratacağız. Yalnızca olmamızın yeterli olduğunu, Tanrı'da olmak için herhangi bir şey yapmamız gerekmediğini söylediğini duydum. Bense içten içe değerli olmak, katkıda bulunmak, bir şeyler vermek için yapmam gerektiğini hissediyorum. Ve sen Tanrı'nın benim içimde olduğunu söylüyorsun. Ben dış dünyadan aldığım bir kavram için içe baktığımı fark ediyorum. Bu gecenin karanlığında kuyuya bakmak gibi bir şey. Bir şeyler aramaktansa teslim olmam ve beklemem gerektiğini bildiğim zaman bile ne olması gerektiğine dair kendi kavramlarımı bekliyorum. Yorum yapar mısın? Anlaşılması gereken ilk ve en temel şey hali hazırda Tanrı'da olduğundur. Mesele Tanrı'da olmak değildir. Zaten oradasın. Nasıl balıklar okyanustaysa sen de Tanrı'dasın. Tanrı varoluş demektir, var olan demektir. Eski İbranice'de Gad Tanrı sözcüğü var olan anlamına gelir. Bu sözcük son derece önemlidir. Herhangi bir insanı işaret etmez, yalnızca bir mevcudiyeti ifade eder ve o mevcudiyet her yerdedir. Yaşam Tanrı ile eş anlamlıdır, evren Tanrı ile eş anlamlıdır. Olmak, Tanrı olmak demektir. Bunun başka bir anlamı yoktur. Nefes almak, Tanrı'da nefes almak demektir. Başka bir anlamı yoktur. Uyumak, Tanrı'da uyumak ve uyanmak, Tanrı'da uyanmak demektir. Başka bir anlamı yoktur. Uyumayı seçebilirsin ama hala Tanrı'dasındır. Unutmayı seçebilirsin ama hala Tanrı'dasındır. Tanrı'yı inkar etmeyi seçebilirsin ama hala Tanrı'dasındır. Tanrı'da olmamak imkansız olan tek şeydir. Benim söylediğim tek imkansız şey. Dolayısıyla mesele değerli olmak değildir ama sana değerli olmamanı söylemiyorum. Sadece tembel olma diyorum, uyuşuk olma. Bir hayalperest olmanı söylemiyorum. Varoluşa katkıda bulunmamanı söylemiyorum. Ama senin varoluşa yapacağın katkı, Tanrı'ya ulaşmak için bir araç olmamalı. Benim söylediğim budur. Senin varoluşa yapacağın katkı, hali hazırda Tanrı'da olduğun için minnet olmalıdır. Ulaşmak için bir araç olmamalıdır. Çünkü sen zaten oradasın. Bir sevinç coşkusu olmalıdır. Çünkü sen zaten oradasın. Bu ayrımı iyi anla. Sevincini, sevgini, coşkunu paylaş. Hayatı olabildiğince güzelleştir. Yalnızca varoluş seni seçtiği, var olmana izin verildiği, sana hayat verildiği için minnetle güzelleştir. Başka ne yapabilirsin? Şarkı söyleyebiliyorsan bunu tüm bütünlüğünle yap. Resim yapabiliyorsan yap ve tüm yüreğini kat içine. Dans edebiliyorsan yok olmak için dans et ki dansta tamamen kaybolabil ve dansçı kaybolsun, yalnızca dans kalsın. Ama bunlar Tanrı'ya ulaşmak için araç değildir, hatırlatayım. Bunlar yalnızca teşekkür, en derin minnetimizdir. Dualar minnet duygusuyla geldiğinde gerçek olur. Ama dua Tanrı'yı ikna etmek, Tanrı'yı baştan çıkarmak, bir şey istemek için bir araç olduğunda sahtedir. Tanrısallığı bile diliyor olsan, duan arzularla doludur. Ve dualar arzularla dolu olduğunda çok ağır gelirler, kanatları olmaz. Toprağın karanlığına saplanırlar, aydınlık göklerde uçamazlar. Duan arzu içermediğinde kanatları vardır, göklere ulaşabilir. Ve dua yüklerden yoksun olduğunda, minnettarlıkla dolu olduğunda, hiçbir şey arzulamadığında, yalnızca senin için yapılan her şeye minnet gösterdiğinde, yalnızca olmak yeterli mi? Ama hislerin bana değerli olmak, katkıda bulunmak, vermek için bir şeyler yapmam gerektiğini söylüyor diyorsun. Bu bir his değil, toplumun seni koşullandırdığı şeydir. Toplum sana en başından, çocukluğundan beri her gün, her gece okul, üniversite, kilise, rahip, politikacı, ebeveyn, profesör hepsi sana olduğun halinle değersiz olduğun fikrini vermek için tek bir komple teorisinde buluştu. Bir şey yapmak zorundasın, kendini ispatlamak zorundasın. Ancak o zaman değerli olabilirsin. Bu toplumun seni suistimal etme stratejisidir. Bu toplumun seni köleleştiren çirkin yüzüdür. Seni yaratıcı değil, köle yapar. Ama sen güzel, sofistike şekillerde koşullandırıldın.
Güzel sözler çirkin gerçekliklerin üzerine örter. Çirkin gerçeklik toplumun seni köle olarak kullanmak istemesi, seni manipüle etmek istemesi, seni kontrol etmek istemesidir. Toplum bunu iki şekilde başarır. Dışarıda devlet, polis, yargıç vardır. Onlar yasaları uygularlar ama yasalar asla mutlak olamaz ve insan her zaman yasaları alt etmenin yolunu bulabilir. Sonra toplum bir diğer muhafız yaratır. Senin içinde bir vicdan yaratır, seni hipnoz eder ve durmadan sana değerli olmak zorunda olduğunu tekrarlar. Ve savunmasız çocuğun teslim olmaktan, boyun eğmekten başka çaresi yoktur. Tüm hayatı tehlikededir, kendi başına hayatta kalamaz. Ebeveynlerine bağlı olmak zorundadır. Her daim ebeveynlerinin ne istediğini, neyi takdir ettiğini, neyi ödüllendirdiğini izlemek zorundadır. Ve ödüllendirilirse o zaman değerlidir, iyi hisseder. Cezalandırılırsa değersiz hisseder, kötü hisseder. Yavaş yavaş yalnızca olmanın yeterli olmadığı düşüncesi yerleşir. Yüreğinin derinliklerine konar, neredeyse huya dönüşür. Ağaçlar yeterlidir, hayvanlar yeterlidir, kuşlar yeterlidir. Yalnızca insan olmanın yeterli olmadığı gibi aptalca bir fikre sahiptir. Bu bireyin özgürlüğünü, öz saygısını yok etmek, derin bir suçluluk duygusu yaratmak için çok kurnaz bir taktiktir. Derinlere inmiştir. Öyle derinlere inmiştir ki sen bunu içinden bir ses söylüyor sanırsın. İçsel bir ses değildir bu, his değildir. Ama ben yaratıcı olmaya karşı değilim, unutma. Yaratıcılığın savunucusuyum. Ben insanlarımın yaratıcı olmalarını isterim ama tamamen farklı bir sebepten, tamamen farklı bir niyetle, tamamen yeni bir teşvikle. Ben senin yaratıcı olmanı isterim, manastırlara kaçmanı değil. Senin dünyada ve doyasıya yaşamanı isterim. Mutlak potansiyelini ifade et. Mümkün olan her şekilde çiçek aç. Çünkü ancak o zaman tatmin olduğunu hissedeceksin. Ama bu bir şeylere ulaşmak için bir araç olmamalı. Bu senin sevincinin, mutluluğunun bir ifadesi olmalı. O zaman nitelik değişir. Bir şeyi bir araç olarak kullandığında ilgilendiğin o değildir. Örneğin sırf takdir edilmek için resim yapıyorsan odak noktan takdirdir, resim değil. Kalbin orada değildir. Sen nasıl takdir edileceğini hayal edersin ve tek endişen nasıl takdir edileceğin olduğundan senden, yüreğinden gelmeyen bir şey resmedeceksin. Başkalarının seveceği bir resim yaratacaksın. Onların istediği gibi resim yapacaksın. Çok kötü bir ressam olacaksın. Dehanın ortaya çıkmasına izin vermeyeceksin. Çünkü deha kolay kolay takdir görmez, unutma. Ne kadar yetenekliysen, ne kadar dahiysen, kolaylıkla takdir edilme olasılığın o kadar azdır. Lanetlenecek, kınanacak olman daha muhtemeldir. Neden mi? Çünkü bir dahi dünyaya yeni bir şey katar. Öyle yenidir ki eski kriterler onunla uyumlu olmaz ve eski kriterler insan zihninin derinliklerine yer etmiştir. Kolay kolay yok olmazlar. Deha yalnızca şiirini, resmini, dansını, müziğini yaratmakla kalmamalı, aynı zamanda o eserleri yargılamak için esas alınacak yeni kriterler de yaratmalıdır. Vincent van Gogh yaşadığı dönemde takdir edilmedi. Oysa dünyanın tanıdığı en büyük ressamlardan biridir. Van Gogh sersefil yaşadı, ona ağabeyi baktı. Ama ağabey de onun resimlerine bayılmıyordu çünkü para kazandırmıyordu. Para kazandırmayan bir şey yapmanın ne anlamı var ki? Aksine resimlerinden dolayı insanlar onun deli olduğunu düşünüyordu. Çünkü Van Gogh yeni bir tarzda resim yapıyordu. Daha önce öylesi yapılmamıştı. Kendine özgü bir vizyona sahipti. O bir dahiydi. Resimlerinde ağaçlar öyle yüksekti ki yıldızlara erişiyorlardı. Yıldızlar çok yakındı ve ağaçlar çok büyüktü. Şimdi kim böyle bir resmi takdir etsin ki? Okul çağındaki herhangi bir çocuk bu saçmalık, yıldızlar o kadar yakın değil ve ağaçlar kim bu kadar büyük yıldızların da ötesine uzanan bir ağaç gördü ki diye sorabilir. Ama Vincent van Gogh şöyle derdi. Ne zaman bir ağaç görsem böyle hissederim. Yeryüzü yıldızlara ulaşmaya, ağaçların arasında yıldızların ötesine geçmeye çalışıyor gibi. Bunlar bilinmeyene, aşkın olana uzanan yeryüzünün elleridir. Ve ben yeryüzünü seviyorum. Bu yüzden yıldızlarım küçük ve ağaçlarım büyük. Ben bu dünyanın bir parçasıyım. Benim için yıldızlar küçüktür. Bu bir astronomi, fizik ya da matematik sorusu değildir. Tamamen farklı bir vizyondur. Ağaçlar yeryüzünün azmi gibi, yeryüzünün gökyüzüyle aşkı gibidir. Ama onu kim takdir etsin?
Resimlerinden birinde güneş siyah boyanmıştır. Şimdi kim görmüş siyah bir güneşi? Ama o dışarıda parlayan güneşin içeride parlayan güneşle kıyaslandığında simsiyah olduğunu söylerdi. Bu bir kıyaslamadır. Kabir de aynı fikirdedir. O der ki, içsel güneşi gördüğümde o zaman dışarıdaki güneşin kara bir delik olduğunu anladım. İçsel yaşamımı gördüğümde dışarıdaki hayatımın ölüme verilen bir diğer isimden başka bir şey olmadığını anladım. İçselliğin bilindiği an aniden dışarıdaki yıldızlar sönmeye başlar. Elbette Van Gogh mistik bir dille konuşmaktadır. O bir mistiktir. Ama kim anlayacak? İnsanların anlaması uzun yıllar alacak. Van Gogh takdir edilmeden, tanınmadan yaşadı ve öldü. Hayatı boyunca bir bilinmez olarak kaldı. Şimdi resimlerinin her birinin başka hiçbir resmin rekabet edemeyeceği kadar değerli olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Picasso'nun resimleri bile o kadar değerli değildir. Tek bir resim için milyonlarca dolar. Kendi döneminde, hayatı boyunca Van Gogh tek bir resim bile satamadı. Resimlerini dostlarına ya da her sabah ona bir bardak çay veren adama dağıtmak zorunda kaldı. Şimdi aynı resimler milyonlarca dolar değerinde. İnsanlar resimlerini önemsemediler, nezaketen kabul ettiler çünkü onların gözünde o resimlerin hiçbir değeri yoktu. Neden alacaklardı ki? Vincent van Gogh 33 yaşında intihar etti. Tek bir sent bile kazanamıyordu. Ağabeyi ona para verirdi ama bu var olmak, hayatta kalmak için yeterli değildi. Resim yapmak, tuval almak, boya ve fırça almak için paraya ihtiyacı vardı. O yüzden yaptığı şuydu. Haftada bir, her pazar günü para alırdı. Böylece her hafta 3 gün yemek yer, 4 gün aç kalır ve tuval, boya ve ihtiyaç duyduğu diğer şeyleri alabilmek için para biriktirirdi. Benim için Van Gogh'un açlığı sizin sözde azizlerinizin tuttuğu tüm oruçlardan çok daha önemlidir. Bu oruç kendi içinde güzel bir şey, spiritüel bir şey barındırır. Sizin sözde azizleriniz oruç tuttuklarında bu bir araçtır. Cennete ulaşmak ve cennetin sunduğu tüm nimetlerden keyif almak için oruç tutarlar. Ama Van Gogh'un açlığı içinde tamamen farklı bir nitelik barındırır. Bu onun yaratma aşkıdır. Peki neden intihar etti? Bu da son derece önemlidir. Onunki sıradan bir intihar değildir. Hatta Van Gogh gibi bir adam hiçbir şey sıradan yapmaz. Van Gogh intihar etti çünkü söylediği şuydu. Ne resim yapmak istediysem yaptım. Şimdi öylesine var olmak anlamsız. Vermek üzere geldiğim her şeyi verdim. Şimdi asıl kaynağa dönebilirim. Artık bedende yaşamam için bir sebep yok. Ben katkımı yaptım. Yıllar geçti, sonra yavaş yavaş takdir edilmeye başladı. Şimdi dünyanın en büyük ressamlarından biri olarak kabul ediliyor. Tüm dahiler aynı yollardan geçtiler. Kendi zamanlarında kınandılar. Kitleler tarafından, kalabalıklar tarafından, din adamları, politikacılar tarafından kınandılar. Çok az insan duyarlı, alıcı, zeki insanlar yeni olanı, bilinmeyeni, daha önce hiç olmamış olanı görme kapasitesine sahip, zihinlerini bir kenara koyup yalnızca bakabilen çok az insan tarafından takdir edildiler. Ben senin yaratıcı olmanı isterim ama takdiri umursama, ün kazanmayı, isminin duyulmasını dert etme. Teşvik ne zaman yaratıcılık yoluyla bir şey kazanmak olsa sen onunla ilgilenmiyorsundur. Bir tekniker olursun, sanatçı değil. Resim yapabilirsin, hatta kusursuz bir resim yapabilirsin ama teknik anlamda kusursuz. Resmin ruhu olmaz, resim canlı olmaz çünkü sen orada değilsindir. Sen gelecek takdir ustalarını beklersin ve her zaman onlar takdir edebilsinler diye resim yaparsın. Yalnızca insanların duymak istediklerini söyleyen insanlar vardır. Bu insanlar çok ünlü, tanınmış olabilir, takdir ve saygı görebilirler ama bunlar vasat, sıradan insanlardır. Dahi yüreğinden geleni konuşur, birilerinin beğenip beğenmemesine zerre kadar umursamaz. Dosdoğru söyler, asla sonuçlarını düşünmez. Bu anlamda yaratıcı ol. O zaman yaratıcılığın Tanrı'ya bir adak olur. Tanrı sana pek çok armağan verdi. Bir şey yapmalısın ama derin bir minnetle. Unutma, teşviksiz yapmalısın. Bir araç olarak değil, başlı başına amaç olarak. Sanat için sanat, yaratıcılık için yaratıcılık, sevgi için sevgi ve dua için dua. Ve insan böyle dindar olur. Dindar insan anda yaşar, geleceğe dair, bir sonraki ana dair en ufak bir endişesi yoktur. O an geldiğinde gelir nasılsa.
Dindar insan o ana hazırlanmaz. O yalnızca anı yaşar ve o andan bir sonraki ana geçer. Ve eğer bu an güzel olmuşsa, eğer bu an bir nimet olmuşsa, bir sonraki elbette daha derin bir nimet, daha büyük bir mutluluk olacaktır. Değerli olmak için bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyorum diyorsun. Yapma gereksinimi bir his olabilir. Çünkü içimizde çok fazla enerji var ve enerji dans etmek ister, resim yapmak ister, şarkı söylemek ister, enerji bir şey yapmak ister. Ama bu bir his olamaz. Değerli olmak için yapmam gerekiyor. Bu senin içine yerleştirilen bir histir. Tıpkı bilim insanlarının bir deneyi manipüle etmek için beyne elektrotlar koyması gibi. Toplumda çağlar boyunca böyle ilerledi ve bugünlere geldi, sende bir vicdan yarattı. Bunu yap, bu doğru, onaylandı, saygı duyuyoruz. Bunu yapma, bu seni değersizleştirir, bunu yaparsan kınanırsın. Ve senin içinde doğru ve yanlış arasında, olmalı ve olmamalı arasında bir ayrım yaratıldı. Sorun hiçbir olmalının sabit bir fenomen olamamasıdır. Hepsi yaşamla değişir. Hiçbir doğru her zaman doğru değildir. Hiçbir yanlış her zaman yanlış değildir. Bu yüzden önceden karar vermek tehlikelidir. Ben sana vicdanı öğretmiyorum. Vicdan doğru ve yanlışın tartışmasız olduğu anlamına gelir. Bu bir gül ve bu bir lotus çiçeği ve bu bir taş ve bu bir elmas tartışılmaz, sonsuza dek tartışılmaz. Doğru ve yanlış şey değildir. Değişirler. Yaşam bir nehir fenomenidir. Bugün doğru olan bir şey yarın doğru olmayabilir. Bir zen ustası öğrencisine sormuş. Tanrı nedir? Öğrenci başını öne eğmiş. Sessizliğini bozmamış. Usta onu kutsamış ve şöyle demiş. Bu iyi, mutlu oldum. Ertesi gün tekrar usta öğrencisine sormuş. Tanrı nedir? Elbette şimdi öğrencisi ne karşılık vereceğini biliyormuş. Başını öne eğmiş, daha çok eğmiş, sessiz kalmış. Bu kez gözlerini de kapamış. Ama o anda ustası kafasına sertçe vurmuş ve seni aptal demiş. Öğrenci şaşkına dönmüş. Ama ne oldu şimdi? Dün çok mutluydunuz ve yanıt aynı, hatta dünden bile iyi diye sormuş. Usta yanıtlamış. İşte bu konuda yanılıyorsun. Dün dündü, bugün bugün. Sen sadece hazır formülü tekrar ediyorsun. Samimi değilsin, doğal değilsin, sorumluluk sahibi değilsin. Sen sadece bir numara öğrendin. Aynı yanıt bugün nasıl doğru olabilir? 24 saat geçti, köprünün altından çok sular aktı. Varoluş dinamiktir, statik değil. Asla durağan bir havuz olamaz. Daimi bir sürekliliktir, akıştır. Hiçbir yanıt sabit olamaz ve toplumun seni kandırdığı nokta budur. Toplum sana sabit yanıtlar verir. Sabit yanıtların tek bir iyi tarafı vardır ve biz bu yüzden onlara tutunuruz. Sana kesinlik, emniyet, güvenlik hissi verirler. Haklı olduğundan emin olabilirsin ama yaşam değişmeye devam eder ve senin doğrun sabit kalır. Ve sonra tüm yaşamın ıstıraba dönüşür çünkü yanıtların asla sorularla örtüşmez. Sonra tüm yaşamın yuvarlak deliklere kare kalıplar yerleştirmeye çalışmakla geçer. Tüm yaşamın boyunca dener durursun ve bu insanı canından bezdirir. Tek sebebi senin yaşamın değiştiğini görmemendir. Gerçekten bilinçli insan yaşamla birlikte değişir. Gerçekten bilinçli insan tutarlı olmayı göze alamaz. Tutarlılık sıradan zihnin bir parçasıdır. Ben sana elbette kasıtlı olarak tutarsız ol demiyorum. Ben sadece bir gerçeği söylüyorum. Tutarlı olmanın aptallık olduğunu, tutarlı olmanın geçmişle kalmak, mevcut ana kör olmak olduğunu söylüyorum. Mevcut ana bakarsan yaşamla birlikte değişmek zorunda kalırsın. Bu yüzden İsa'nın cümlelerinde binbir tezatla karşılaşırsın. Buda'nın sözlerinde de öyle. Ve aydınlanmış insanlarda durum hep aynıdır. Çünkü onların hazır cevapları yoktur. Sense onlara sıkıca tutunabilmek ve emin olmak için hazır cevaplar ararsın. Belirsizlikler seni zora sokar. Oysa belirsizlik yaşamın doğasıdır. Kesinlik ölüme aittir. Kesinlikle emin ol, ölürsün. Akıcı ol, belirsiz ol, değişen koşullara açık ol. Bu şekilde hep daha canlı olursun. Tamamen canlı olmak demek, geçmişin hiçbir müdahalesi olmadan anda yaşamak demektir. O zaman ana yanıt verirsin ve o yanıt senin bilincinden gelir, vicdanından değil. Vicdan bir aldatmadır, vicdan toplumsal bir hiledir. Vicdanı toplum yaratmıştır ve ustanın işlevi senin vicdanını yok etmektir.
Ancak bu şekilde bilincin özgür kalabilir. İçinden geldiğini söylediğin o ses içinden gelmez. Toplum seni kandırdı. Değerli olmak için hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen zaten değerlisin. Değerli olmasaydın burada olmazdın. Tanrı sana hayat verdi, seni yarattı. Sen de mutlaka bir değer görmüş olmalı. Değersiz olsaydın o zaman Tanrı'nın çok orijinal bir yaratıcı olduğunu söyleyemezdik. O zaman ona yaratıcı bile diyemezdik. Tanrı nasıl değersiz bir insan yaratsın? Toplum seni değersizleştirir. Çünkü seni suistimal etmenin, sana kendini değersiz hissettirmenin tek yolu budur. İşte o zaman değerli olmak için üstün bir çaba sarf edersin. Çünkü öz saygı kazanmanın tek yolu budur ve değerli olmak için toplumun emirlerini yerine getirirsin. Toplum senin içinde korku yaratır. Değersiz olma korkusu, kınanma korkusu, yalnız bırakılma korkusu, bir hiç olma korkusu, isimsiz olma korkusu ve sonra her türlü saçmalığa teslim olmaya, boyun eğmeye hazırsındır. Simon okulu bıraktığında ailesi çaresizliğe kapıldı. Şehirdeki tüm okulları denediler. Özel, devlet, askeri, akademi ama Simon ilgilenmiyordu. Sonunda bir Katolik okuluna göndermeye karar verdiler. Simon eve ilk karnesini getirdiğinde ailesi baştan aşağı ağlarla dolu bir karneyle karşılaşınca şoke oldular. Ne oldu diye sordular ona. Okulun dört bir yanından çarmıha gerilmiş o adamın resmini gördüğümde ciddi olduklarını anladım dedi. Korku yarat, olabildiğince çok korku yarat. Bu toplumun politikası oldu. Sırf seni ele geçirebilmek için cehennemler yaratıldı. Sırf emirleri uygulayanları ödüllendirmek için cennetler yaratıldı. Bunların hepsi hayalidir. Cehennem diye bir şey yok, cennet diye bir şey yok. Ama bu ödül ve cezalar sinsi stratejilerdir. Şimdiye dek etkili oldular ve insanın tüm haysiyetini yerle bir ettiler. Duyduğun o ses içinden gelen ses değil. O ses toplumun yarattığı vicdana karışır. O ses sana bir şey yapmanı söyler. Enerji var olduğunda insanlar bir şeyler yapmak ister. Bu doğaldır. Enerji ifade bulmak ister. Ama değerli olmak için var olan teşvikle birlikte. Bu senin içindeki sese karışan vicdandır. Bunun ayrımını iyi yapmalısın. Toplum seni mümkün olan her şekilde sömürdü. Kafan öyle allak bullak oldu ki birilerine dayanmak zorunda kaldın. Belki bir din adamına gittin. Eskiden din adamlarına gidilirdi. Hindistan'da hala rahiplere gidilir. Batı'da yeni din adamları belirdi. Psikoterapistler, psikiyatristler, psikologlar ve asıl mucize şudur. Din adamları tıpkı senin gibidir. Hatta belki senden daha berbat durumdadırlar. Ama sen yine de tavsiye almak için onlara gidersin. Psikoterapistin, psikiyatristin, psikanalistin senden daha büyük bir depresyon, daha büyük bir gerilim içinde olabilir. Daha geçen gece Sanyasinlerimden biri bana sordu. Osho, buraya en son gelişimde bana şöyle demiştin. Hayatın güzel yanlarına bak, gülleri say, dikenleri görme. Onlar oradadır, farkında ol ama onlara odaklanma. Ama psikanalistim dedi ki, bu tehlikeli bir şey, bu şekilde duygularını bastırıyorsun, benim de kafam karıştı, ne yapmalıyım? Bense şöyle yanıtladım. Sen birkaç gün bekle, psikanalistin buraya gelecek. Ama bu esnada bu Sanyasin'in de bir psikanalist olduğunu bilmiyordum. Daha sonra sekreterim bana o kişinin de psikanalist olduğunu söyledi. Şimdi düşünsenize, bir psikanalist başka bir psikanaliste gidiyor. Ne için? Ve o da bir başkasına gidiyor olabilir. Psikanalizin kâşifi Sigmund Freud aklınızın alabileceği en patolojik insanlardan biriydi. Batıl inançlarla doluydu. Oturup biyografisini okusanız böyle bir adamın nasıl olup da psikanalizin öncüsü olduğuna gülersiniz. Böyle bir adama nasıl güvendikleri, söylediklerinin doğru olduğuna nasıl inandıkları enteresandır. Dostlarından biri Freud'a nasıl her kadının adet dönemi geldiğinde 28 günlük bir süreçten geçiyorsa, aynen bu şekilde her erkeğin de 23 günlük bir süreçten geçtiği fikrini verdi. Aslında söylediğinde doğruluk payı yok değildi ama erkeğin süreci 23 değil, tıpkı kadınınki gibi tam 28 gündü. Şimdi bu konu üzerinde bol miktarda araştırma yapıldı. Bir kadın 28 günlük süreçte 4 veya 5 gün mutsuz, sıkıcı, depresif ve negatiftir. Aynı bu şekilde erkek de her ay 4 veya 5 gün boyunca o negatif ruh haline kapılır. Elbette onun süreci o kadar belirgin değildir ama yine de yaşanır.
Bu psikolojik bir veridir. Zaten yaşanmalıdır da, çünkü erkek ve kadınlar o kadar da farklı değildirler. Dolayısıyla Freud'un arkadaşı doğru iz üzerindeydi. Sigmund Freud'un aklına bir fikir geldi. Yatağına uzanmış, 28 ve 23 rakamlarını düşünüyordu ki aniden beyninde şimşekler çaktı. 28 artı 23 eşittir 51 ve o gece Freud'un gözüne uyku girmedi. Sabah olduğunda 51 yaşında öleceğine ikna olmuştu. İçinden bir ses öyle diyordu ve sürekli bundan söz etmeye başladı. 28 artı 23 eşittir 51 ve o 51 yaşında ölecekti. 51. yıl geldi ve geçti ve Freud ölmedi. Sonra başka bir şey bulmalıydı. Ölmeyi beklediği gün telefon numarası değişti ve telefon numarasının son 2 hanesi 62 idi. Bak, işte başka bir işaret dedi Freud. Ben 62 yaşında öleceğim. O gün de geldi ve geçti. Ama Sigmund Freud gibi insanlar kolay değildirler. Mutlaka bir şey bulurlar. Bir otelde kalıyordu ve oda numarası 82 idi. Bak, bir işaret daha. Ben 82 yaşımda öleceğim, buna eminim. Ve o gün de geçti. Freud 83 yaşında öldü. Batıl inançlar. Freud ölümden çok korkuyordu ve bu yüzden ölümü bir saplantıya dönüştürmüştü. Ölümden öyle korkuyordu ki hayatı boyunca 5 kez sırf bir başkası ölümden bahsediyor diye düşüp bayıldı. Yere sere serpe yayılıverdi. Hem de sırf ölüm fikrinden ve böyle patolojik, böyle nevrotik bir insan psikanalizin öncüsü oldu. Freud kendini yansıtırdı. Onun için doğru olan bir şeyin her insan için doğru olduğunu düşünürdü. Bu saçmalığın sınırıdır. Freud'un insan hakkında söylediği hiçbir şey insan hakkında değildir. Yalnızca Sigmund Freud hakkındadır. Sigmund Freud tek bir bireydir. O tüm insanları temsil etmez. Kimse tüm insanları temsil etmez, edemez. Bu yüzden belki birkaç insan psikanalizin faydasını görmüş olabilir. Çok az insan, ben hiç psikanalizin faydasını görmüş bir insan görmedim ama onlar da Sigmund Freud gibi insanlardır. Günümüze kadar pek çok araştırma yapıldı ve fayda gören insanların bile psikanalizden değil, başka bir şeyden fayda gördükleri anlaşıldı. Bir deneyde 6 ay boyunca 25 kişiye psikanaliz yapıldı ve diğer 25 kişiye sürekli siz bekleyin, sizin psikanaliziniz de başlayacak dendi. Hepsi aynı hastalıktan muzdaripti ve sonuçlar şaşırtıcıydı. Psikanaliz alan 25 kişi biraz fayda görmüştü ama bekletilen 25 kişi daha avantajlıydı. Yalnızca beklemek onlara daha çok fayda sağlamıştı. Aslında bakarsan bu sır doğuda bilinmekte ve yüzyıllardır uygulanmaktadır. Eğer bir ruh hastasını bir zen manastırına getirirsen, rahipler onu 3 hafta boyunca tek başına bırakır. Kimse onunla konuşmaz. Psikanalizin tam tersi, kimse dinlemez. Sadece yalnız bırakırlar. Biri sessizce gelir, yemeğini bırakır ve gider. O kişi 3 hafta boyunca tek başına yaşamak zorundadır ve mucizeler yüzyıllardır yaşanmaktadır. Sadece 3 hafta onu orada tek başına bıraktığımızda yavaş yavaş sakinleşmeye başlar. Psikanaliz yok, terapi yok, yalnızca yalnızlık. Aslında o çok fazla insandan, sürekli kalabalıklar içinde olmaktan muzdaripti. Yardımın gerçek sebebi psikanaliz değil, süre 2 sene, 3 sene, 4 sene olabilir. Psikanalizin masraflarını karşılayabildiğiniz sürece devam eder, tamamen size bağlıdır. Hatta psikanaliz asla son bulmaz. Son bulamaz çünkü zihin çok yaratıcıdır. Sürekli daha fazla çerçöp yaratır. Yavaş yavaş keyif almaya başlar çünkü ne kadar çerçöp üretirse psikoterapist o kadar mutlu olur. Onun mutlu olduğunu gören zihin daha çok üretir. Psikoterapistin ne beklentisi varsa hasta hepsini karşılar. Hastalar gerçekten çok sabırlı, itaatkar, nazik insanlardır, iyi insanlardır. Bu yüzden acı çekerler. Sert, sıkı insanlar değildirler, yumuşaktırlar. Yumuşak oldukları için acı çekerler. Sert insanlar acı çekmezler. Sert insanlar başkalarına acı çektirirler. Yumuşak insanlar mağdur olurlar. 3-4 yıl boyunca koltuğa uzanmak, saçma sapan konulardan konuşmak, beklemek insanın çözülmesine yardımcı olur. Kişi biraz daha rahatlar ve birisi sizi dikkatle, can kulağıyla dinlemekte ya da en azından can kulağıyla dinliyor gibi yapmaktadır. Benim gözlemlediğim kadarıyla psikoterapistin ilgisi son derece değerlidir. Burası kimsenin size ilgi göstermediği bir dünyadır.
Bir adam eşiyle konuşmak istese eşi, mutfakta yapılacak çok iş var, bulaşıklar yıkanacak ve benim hiç zamanım yok der. Kadın kocasıyla konuşmak istese, adam işten ve trafikten eve yorgun argın gelir ve televizyon izlemek ister. Bir ankete göre Amerika'daki karı koca iletişimi ortalama günde yalnızca 33 dakika sürüyor ve bu ortalama bir rakamdır. O 33 dakikanın içine kavgaları, sataşmaları, yastık savaşlarını ve diğer şeyleri de ekleyin. 24 saatte karı koca iletişimi için yalnızca 33 dakika. Birilerinin seni dinlemesine öyle çok ihtiyacın var ki, psikoterapist bu yüzden yardımcı olur. O profesyonel bir dinleyicidir. Bu onun sahip olduğu tek niteliktir. Gerçekten tek nitelik. Tek bir şey biliyorsan kendine bir iş kurabilirsin. Başka hiçbir vasfa ihtiyacın yok. Kenarda oturup can kulağıyla nasıl dinleyeceğini bilmelisin. Dikkatle, ilgiyle dinlemek yeterlidir. Anlatan kişi şöyle hisseder. Bir değerim var, birileri ve ne kadar çok para öderse psikoterapi o kadar fayda sağlar. Çünkü dinleyen kişi sıradan bir psikoterapist değildir. Özel biri, çok ünlü, dünyaca tanınmış ve beni can kulağıyla dinliyor. Bu fikir bile seni değerli kılar. O zaman ben en çok güzel şeyler söylüyor olmalıyım. Söylediklerin saçma sapan olabilir. Psikoterapide buna serbest çağrışım adını verirler. Aklına ne gelirse gelsin söyle. Eğer bu tip saçma düşünceler bu kadar dikkatle dinleniyorsa büyük bir ihtiyaç giderilir. Kişi değerli hisseder, önemli hisseder, biriymiş gibi hisseder. Unutma, bu toplum seni öyle dağıttı ki böyle bir insan delirmenin eşiğindedir. Sevgi kayboldu, iletişim yolları kapandı, dostluklar silindi, estetik duyarlılığı yok oldu. İnsanlar zombilere dönüştüler, birbirleriyle konuşuyorlar ama aslında konuşmuyorlar, buluşmuyorlar. Bu toplum hasta bir toplumdur ve ben bu toplum derken dünyada var olan tüm toplumları kastediyorum. Aşağı yukarı o veya bu şekilde hastalar. Çünkü geçmişte yüzyıllar boyunca yanlış olan bir insan modeli yarattık, yaratıyoruz. İnsanlara idealler veriyor ve bu ideallere ulaşmadıkça değersizsin diyoruz. Ve bu idealler imkansız. Biz insanlara kusursuz olma idealleri veriyoruz ve kusursuz olma ideali benliğine bir kez girdi mi insanı nevrotik bir bireye dönüştürür. Kısıtlamalarını kabul et, kusurlarını kabul et. İnsan olmak budur ve kendini olduğun gibi kabul et. Neşeyle, çaresizlik içinde değil. Çünkü varoluş seni kabul eder. Bu benim temel öğretimdir. O yüzden sen de kendini kabul et, kendini sev. Öz sevginin dolup taşmasına izin ver. Bu sevgiyle yaratıcı olman kaçınılmaz. Ünlü olacaksın demiyorum. Bir Picasso veya bir Ezra Pound veya bir Pablo Neruda olacağını söylemiyorum. Hayır, olabilirsin ama olmayabilirsin de. Ama konu bu değil. Asıl mesele yaratıcılıktan keyif almaktır. Ne yaparsan yap ama neşeyle yap. Ona tüm zekanı kat, onu meditasyona dönüştür. Şimdi bana diyorsun ki, Tanrı'nın benim içimde olduğunu söyledin, bense dışarıdan aldığım bir kavramı içimde aradığımı fark ettim. Bu tip bir Tanrı'yı asla içinde bulamazsın. Sana dışarıdan verilen tüm kavramlardan kurtulmak zorundasın. Çünkü Tanrı bir birey değildir. Tanrı'nın bir resmi yoktur. Bir heykelini yapmak mümkün değildir. Tanrı bir deneyimdir. Eğer sen ebeveynlerinin ve toplumun sana verdiği bir Tanrı fikrine sahipsen, içine o fikirle döneceksin ve o fikir sana engel olacak. Var olanı görmene izin vermeyecek ve Tanrı var olandır. Görmek için hiçbir kavram gerekmez. Kavramlar gözünü kör eder. Tüm kavramlardan kurtul. Gerçekten içe dönmek istiyorsan bir agnostik olarak dön. Bu sözcük güzeldir. Gnostik sözcüğünü duymuşsundur. Bilen insan demektir. Gnosis ise bilgi. Agnostik bilmeyen insan demektir. Agnostik tek bir şey bilen insan demektir. Bilmediğini bilen insan. Bir agnostik ol. Gerçek dinin başlangıcı budur. İnanma, inanmazlık yapma. Hindu olma, Caynacı olma, Hristiyan olma. Aksi takdirde sonsuza dek karanlığa saplanacaksın. Tüm ideolojilerden, tüm felsefelerden, tüm dinlerden, tüm düşünce sistemlerinden kurtulmadıkça ve ellerin bomboş, aklında hiçbir fikir olmadan içe dönmedikçe nasıl Tanrı'ya dair bir fikre sahip olabilirsin? Onu bilmedin ki, içe dön. Bilmek için büyük bir arzuyla ama bilgiye dair bir fikre sahip olmadan,
Bilmek için tüm yoğunluğunla, orada ne olduğunu bilmek için tutkulu bir sevgiyle ama başkalarından aldığın fikirler olmadan. Onları dışarıda bırak. Hakikat yolunda arayış içindeki bir insan için bu en büyük engeldir. Tanrı oradadır ama sen onu göremezsin. Çünkü sana verilen kavramlar gözlerini kör etmiştir. Tanrı Yahudi değildir. O yüzden eğer Yahudi bir Tanrı düşünüyorsan onu bulamayacaksın. Sufi mistik Farid hakkında çok güzel bir hikaye dinlemiştim. Bir gece Farid rüyasında Allah'ın izniyle cennete ulaştığını görmüş ve cennet baştan aşağı milyonlarca ışıkla ve çiçeklerle süslüymüş. Bir tür kutlama ve harika bir müzik varmış. Farid sormuş, neler oluyor? Tanrı'nın doğum günü, onu kutluyoruz demişler. Tam zamanında geldin demişler. Bunun üzerine Farid olup biteni izlemek için bir ağacın altında durmuş. Yolda bir kortej başlamış. Bir adam bir atın üzerinde oturuyormuş. Farid sormuş, kim bu adam? Tanımıyor musun diye sormuşlar. O Hazreti Muhammed ve sonra onun arkasında milyonlarca insan belirmiş. Farid tekrar sormuş, bu insanlar kim? Onlar Muhammed'in müritleri demişler. Ve sonra İsa gelmiş, ardında milyonlarca müritle ve sonra Krishna altından yapılma arabası ve ardındaki müritleriyle ve kortej böyle sürüp gitmiş. Sonra kortejin en sonunda yaşlı bir eşeğin üzerinde yaşlı bir adam gelmiş. Arkasında kimse yokmuş. Adam tek başınaymış. Farid adama bakarak gülmeye başlamış. Hali çok komikmiş. Onu takip eden kimse yokmuş. Hem neden eşeğin üstündeymiş ki? Sen kimsin efendi diye sormuş. Hazreti Muhammed'i gördüm, İsa'yı, Krishna'yı, Mahavira'yı, Buda'yı da gördüm de sen kimsin? Şaka gibi görünüyorsun ve senin müridin bile yok. Yaşlı adam çok üzgünmüş, şöyle yanıtlamış. Evet, ben Tanrıyım, bu benim doğum günüm. Farid şok içinde uyanmış. Tanrı'ya dair kesin bir fikrin varsa onu göremeyeceksin. Hem de o fikir sana engel olacak. Dışarıdan edindiğin tüm fikirlerden kurtul, ancak o zaman içe dönebilirsin. Gecenin karanlığında kuyuya bakmak gibi yansımaları görüyor ve gördüğümün dip olduğunu sanıyorum ama bu sadece yüzeyi. Bir şeyler aramak yerine yalnızca beklemem gerektiğini bildiğim zaman bile diyorsun. Doğru, bu anlayışla sadık kal. Eğer bir şey arıyorsan göremeyeceksin. Çünkü bir şey arama fikri ne aradığına dair bir fikrin olduğunu gösterir. Bir şeyi aramak da bir tür körlüktür. Görmek yalnızca belirli bir şey aramadığında meydana gelir. Sadece oradasındır. Açık, müsait. O yüzden her neyse o ortaya çıkar. Tanrı bir oluştur. Sessizsen, açıksan, kendi benliğine sevgi doluysan, bilinçliysen olacaktır. Her an varoluşla doğru frekansta olduğun her an olacaktır. Tanrı oradadır. Sen oradasın. Yalnızca doğru frekansa ihtiyacın var ve benim sana öğrettiğim de budur. Doğru frekans. Tüm ideolojilerden kurtulmak doğru frekansta olmana yardımcı olur ve varoluşla doğru frekansta olduğunda bu bir nimettir. Yuvaya dönmüşsündür. Bildiğim en güzel ve rahatlatıcı alanlardan biri evet alanıdır. Kendimi ve başkalarını kabullendiğim alandır. İsyanın bir parçası olarak evet hakkında konuşmak ister miydin? İsyanın sıradan çağrışımı evet yerine hayır, itaat yerine itaatsizlik, güven yerine kuşkudur. Ama bu sözcüğün sıradan çağrışımıdır. Benim sözünü ettiğim isyan, geçmişe karşı, batıl olan her şeye, insanlığa zarar veren, insan bilincinin büyümesine engel olan, dünyayı cehenneme çeviren her şeye bir hayırdır. Ama isyanın temeli bu değildir. İsyanın temeli evettir. Yeni erkeğe evet, yeni kadına evet, yeni bir sevgi ilişkisi türüne evet, ailelerin, ulusların, dinlerin olmadığı yeni bir insanlığa evet, tek bir aile olan insanlığa evet, bir barış, sevgi, sevinç dünyasına evet. Bunlar benim için dindarlığın temel unsurlarıdır. Şarkılar, müzikler, danslar ve yaratıcılıkla dolu bir dünyaya evet. Hayır kısmı çok küçüktür. Hayır kısmı içinde yaşaması tehlikeli olan, her an yıkılacak gibi görünen, uzun süre ayakta kalamayacak ve yok edilmesi daha doğru olan, yoksa insanların ölümüne sebep olabilecek eski bir binayı yıkmak gibidir. Hayır kısmı heykeltıraşın taşın üzerinde çalışması gibi, parçaları küçük küçük kesmesi gibidir. Hayır kısmı budur. Ama evet kısmı güzel bir Gautam Buda'nın ya da İsa'nın eseridir. Her eser bir hazırlık olarak bir yıkama ihtiyaç duyar.
Bir gül bahçesi yaratmak için yabani otların temizlenmesi gibi bir yıkım. Bu kadar hayır kesinlikle şarttır ama bu hayır evetin hizmetindedir. Bildiğim en güzel ve rahatlatıcı alanlardan biri evet alanıdır diyorsun. Ama bir evetin ona zemin hazırlayan bir hayır olmadan var olamayacağını unutmamalısın. Bu yaşamın diyalektiğidir. Bir şey yaratmak için başka bir şey yok edilmek zorundadır. Başka bir şeyi yok etmeden yeni bir şey yaratamazsın. Eski bir kilise varmış. Kilise o kadar eskiymiş ki insanlar uğramaz olmuş. Çünkü güçlü bir rüzgarla bile kilise sallanmaya başlıyormuş. Öyle narinmiş ki her an yıkılabilirmiş. Peder bile vaazlarını kilisenin dışında açık alanda vermeye başlamış. Sonunda mütevelli heyeti bir toplantı yapmış. Bir şey yapmak gerekiyormuş. Ama sorun kilisenin çok eski, antika olmasıymış. Kasabanın görkemli bir yapısıymış. Kasabalarının meşhur olmasının tek sebebi o eski kiliseymiş. Belki de dünyadaki en eski kilise oymuş. Onu yıkıp yerine yenisini yapmak mümkün değilmiş. Ama onu olduğu gibi bırakmak da tehlikeliymiş. Birçok kişinin ölmesi an meselesiymiş. Kiliseye insan girmeyeli yıllar olmuş. Peder bile içeri girecek kadar cesur değilmiş. Çünkü kilisenin ne zaman yıkılacağını kim bilebilirmiş. Bu yüzden bir şeyler yapılmalıymış. Heyet büyük bir ikilemde kalmış. Bir şey yapılmalıymış ama kilise antik olduğundan hiçbir şey yapılmamalıymış. Ve bu kadar eski şeylerle insanın derin bir bağı vardır. Bunun üzerine içinde 4 madde bulunan bir karar açıklamışlar. İlk madde, yeni bir kilise yapacağız ama eskisinin birebir aynısı olacak. Eski kiliseyle aynı malzemeden yapacağız. Eski kilisenin durduğu aynı yerde olacak çünkü kilisenin eskiliğinden dolayı o yer kutsal bir yer. Ve karardaki son madde şuymuş: yeni kilise hazır olana kadar eski kiliseyi yıkmayacağız. Herkes bir karara varıldığı için mutluymuş ama kim soracakmış o aptallara bunu nasıl yapacaksınız diye. Eski yeni hazır olana kadar yıkılmamalı ve yeni eskinin malzemelerinden eskinin durduğu aynı yere tam da aynı mimariyle yapılmalı. Yeni bir şey eklenmemeli. Aynı kapılar, aynı pencereler, aynı camlar, aynı tuğlalar, kullanılacak tüm maddeler eski kiliseden gelmeli. Ve son olarak yeni kilise hazır olana kadar eskisine dokunulmamalı. Yeni kilise hazır olduğunda eskisini yıkabiliriz. İnsan zihni böyledir. Eskiye sıkıca tutunur ama yeni de ister. Sonra bir orta yol bulmaya çalışır. En azından yeni tıpkı eski gibi olmalıdır. Ama birkaç şey imkansızdır. Doğa izin vermez. Önce hayır demek zorundasın ve sevgi dolu bir yürekle hayır demeye öğrenmek zorundasın. Çünkü bunu evetin hizmetinde söylüyorsun. Kesinlikle negatiflik değil. Sırf hayır olması, negatif olması gerektiği anlamına gelmez. Dil açısından negatiftir. Ama gerçekte evetin hizmetindeyse nasıl negatif olabilir? Pozitife hizmet eden, pozitife zemin hazırlayan, pozitifin gelmesi için yol açan negatif olamaz. Benim isyankarımın evetlerle dolu bir kalbi vardır ama onun eveti iktidarsız değildir. Onun eveti, evetin hizmetindeki binlerce hayır deme kapasitesine sahiptir. O yeninin doğmasını engelleyecek her şeyi yok eder. Eski bağları, eski zincirleri, eski zindanları, psikolojik, spiritüel, özgürlüğün, sevginin, hakikatin hizmetinde yok edecektir. Sonra hayır bir dönüşüm geçirir, daha büyük bir evetin bir parçası olur ve yok etme kapasitesine sahip olan hiçbir parçası olmayan bir evet. O evet iktidarsız kalır çünkü yaratamaz. Yıkım olmadan yaratılış olamaz. O yüzden şunu unutma. Yıkım başlı başına hedef olmalıdır. O zaman çirkindir, o zaman sadece hayırdır, o zaman sadece negatiftir. O zaman yaşama ve varoluşa muhaliftir. Her yıkım bir tür yaratıcılığın hizmetinde olmalıdır. O zaman negatif olmaz, o zaman ölümün hizmetinde olmaz, yaşamın hizmetindedir. Yaşamı olumlayıcıdır ve hayırı evete dönüştürmek meditatif isyankarın sanatıdır. Sıradan bir isyankar yıkımdan keyif almaya başlar ve neden yok ettiğini tamamen unutur. Yıkmak başlı başına bir hedefe dönüşür. İtaatsizlik onun egosu olur, inatçılığı olur, yaşama karşı hoşgörüsüz tutumu olur. Ben siyasi isyankarlar istemiyorum. Ben öncelikli kaygısı yıkım olmayan spiritüel isyankarlar istemiyorum. Onlar yeni yaratılış, yeni dünya için kaçınılmaz olmadıkça küçük bir şey bile yok etmezler.
Paddy kilisesindeki kaseye 5 dolar koydu. Tüm bu paraya ne oluyor diye sordu rahibe. Tanrı'ya gidiyor diye yanıtladı rahip. Anladım dedi Paddy, kasedeki 5 doları geri alıp ben 70 yaşındayım, Tanrı'ya senin gibi genç bir adamdan daha önce göreceğim kesin, o yüzden bizzat ona verebilirim. Bu kesinlikle pozitif bir tutumdur. Tanrı ile önce buluşacakken genç bir rahibe 5 dolar vermenin ne anlamı var? 5 dolarını geri al, komisyonunu cebine atacak bir aracıya vermektense kendisine vermek daha iyi ve o paranın Tanrı'ya ulaşıp ulaşmayacağını kim bilebilir? Hiçbir konuda ciddiye olmamayı, aksine eğlenceli, vurdum duymaz kalmayı hatırlaman gerek. Çünkü ne kadar eğlenceli ve vurdum duymaz olursan anlayışın o kadar berrak olur. Ciddi bir adam anlamayı bırakır. O çoktan sabit, değişmez, belirli bir tutum benimsemiştir, önyargılı olmuştur. Senin evetin bir önyargı olmamalıdır. Yoksa benim sözüme ettiğim anlamda evet olmaz. Benim evetimin içinde hayır vardır. Benim yaratıcılığımın içinde yıkıcılık vardır. Çünkü hayır olmadan evet iktidarsız olur. Hayır, evetin sahip olmadığı belirli niteliklere sahiptir. Hayırın efendin ve patronun olmasına izin verme yeter. Evet senin en yüksek değerindir ve hayır bir hizmetkar olur. O zaman hayırda bir sorun kalmaz. Hayırın kendine özgü bir güzelliği vardır. Hayır evetin gölgesi olduğunda inanılmaz güzeldir. Ve hayır diyemeyen bir insan, onun evetinin hiçbir anlamı yoktur. Bu yüzden ben sana evetin nihai bir değer olarak, sonuç olarak öğretiyorum ve hayır ona giden araç olmalıdır. O zaman yaşamın tüm diyalektik sürecini kullanırsın. O zaman tek bir amaç için karşıtlıkları kullanırsın. Onların çapsal karşıtlıklarını tamamlayıcı, organik bir bütünlüğe dönüştürürsün.